Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün şahane bir kruvasan poğaça tarifim var. Hamurun mayalanmasını beklemiyoruz. Eğitim gibi bir video diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kasemize alalım. Lütfen ılık süt kullanın. Soğuk süt eklemeyin çünkü hamurun mayalanma sürecini beklemeyeceğiz. 1 tane yumurta akı, 1 dolu yemek kaşığı şeker. Bu videom biraz uzun sevgili arkadaşlarım ama inanın ki çok zevkli ve ben kırptım biraz ama çok keyifli bir video hazırladım. Umarım zaman çok çabuk geçer sizler için. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 pakette toz mayamızı ekleyelim. Şöyle bir tel çırpacakla karıştıralım. Mayamızın şöyle biraz kendini salması için 1-2 dakika bu şekilde bekletiyoruz. 1-2 dakika beklettim. Hamurumuz yani mayamız yumuşamıştı. 1 paket toz maya kullandım. Arzu ederseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. İlk etapta 4 su bardağı unu ilave ediyorum. Şöyle kaşıkla kabaca toparlıyorum. Hamur toparlandıktan sonra tekrar un takviyesi yaparak yoğurmaya başlıyorum. Toplam un miktarı 4 maksimum 5 su bardağı ama 5 gerekmiyor. Bende 4,5 artı 1 yemek kaşığı tam denk düştü. Bu ununuzun kullandığınız markası, yumurtanızın akının büyüklüğüne veya kullandığınız bardağınıza göre bu ölçü değişebilir. Şimdi hamuru kabaca bir toparladım. 1 dakikamı aldı. Tezgaha biraz un serpip hamuru tezgaha alıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, mutfak şefi herkesin evinde yok. Ama bir mayalı hamuru kaliteli bir şekilde yoğurmak istiyorsanız mutlaka tezgaha alıp yoğurma işlemini burada yapın. Tezgaha aldım. Elimi önce güzelce bir temizliyorum. Sonra yıkayıp geliyorum. Elimi yıkadıktan sonra yine biraz un serperek gördüğünüz gibi hamur şu anda pütür pütür ele yapışan bir hamur. Şimdi biz bunu öyle bir güzel yoğuracağız ki gluten kendini salacak. Hamur da böyle fıstık gibi diyoruz ya, gerçekten şahane bir kıvam alacak. Avucumun içiyle 4 dakika 5 dakika tezgahta yoğurdum. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamur yoğurma işleminde neredeyse kabarmaya başladı. Çok kaliteli, çok güzel bir hamur yoğurduk. Tezgaha bilerek vuruyorum. Bu hamura pozitif bir etki yapıyor. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Orta yumuşaklıkta böyle puf puf şahane bir hamurumuz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hiç beklemeden yoğurduğumuz bu hamurdan 2 tane eşit beze alalım. Mayalanmasını beklemiyoruz çünkü hamurumuz kruvasan poğaça olacağı için işlemimiz farklı bir şekilde bekleme süreci olacak. Bu arada kestiğimde içindeki dokuyu görüyorsunuz. Pürüzsüz bir hamur olmuştu o pütür pütür hamurumuz. Tezgahta ikisini de şöyle elimle yuvarlayarak beze yaparak hazırlıyorum. Birisini elimde yaptım. Birini tezgahta bu şekilde ortaya doğru katladım. Katladığım yeri ters çevirip elimle yuvarlayarak bitirdim. 2 tane bezemiz hazır. Şimdi üzerini örtelim ve yaklaşık bir 15 dakika masada dinlendirelim. Ve 15 dakikanın sonunda hemen bir tane bezeyi açmaya başlıyorum. İsterseniz oklava kullanın. Diğer bezeyi de yine sofra bezine örterek bekletiyorum. İsterseniz oklava, isterseniz benim gibi merdane kullanabilirsiniz. Merdane alırken de dikkatinizi çekerim. Kendi ekseninde dönebilen bir merdane alırsanız bu şekilde açma işleminiz çok kolay ve çok pratik olur. Hem avuç içinizi de basarak merdane acıtmaz. Şimdi mayalanmasını beklemediğimiz, sadece 15 dakika dinlendirdiğim hamuru çok az un serperek tezgahta yaklaşık 40 santim çapında açıyorum. Zaten merdane kullandığımız için merdanenin avantajı her tarafı eşit oluyor. İnceliğini görüyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, açmış olduğumuz bezemize toplam 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımız var. Tam yarısını, yani 65 grama tekamül ediyor sanırım. Yarısını göz kararı ekleyelim. Bir hamur kartıyla hiç boş yer kalmayacak şekilde her tarafına sürelim. Bunu elinizle de yapabilirsiniz ama ben en güzel hamur kartıyla eşit bir şekilde yayabiliyorum. Her tarafına tereyağımızı sürdükten sonra
Bir ucundan başlayıp bir rulo yapalım. Hemen hatırlatmak isterim. Hamurumuzda dikkatinizi çekmiştir. Hiç yağ yok. Yani ne sıvı yağ kullandık ne tereyağı kullandık. Hamurumuzda yağ yok. Sadece ara katlarına kullanıyoruz. Rulo şeklinde yaptım. Bu şekilde bir rulo oldu. Bir tane tepsinin içerisine veya bir tabağın içerisine biraz un serperek hazırlamış olduğum bu ruloyu yerleştiriyorum. Çünkü hamurumuzun ilk işlemini bitirip buzluğa atacağız. O yüzden buzluğa artık nasıl bir tepsiniz, tabağınız uygunsa o şekilde alabilirsiniz. Hamur kartı sadece hamurda değil, masanızı temizlemeye de çok yardımcıdır. Bunu kesmedim, bilginiz olsun diye. Çünkü hamura biraz yağ sürüldü, tereyağı sürüldü. Onları da hamur kartıyla tertemiz bir şekilde alabilirsiniz. Diğer bezeyi de bir önceki beze gibi aynı şekilde açıyorum, tereyağı sürüyorum ve katlıyorum. Biliyorsunuz toplamda 125 gram kullanmıştık. Tereyağın yarısını diğer bezeye, kalanını da bu bezeye kullandım. Aynı şekilde katladım ve daha önce hazırlamış olduğumuz tepsiye bu rulomuzu da alalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım 2 beze almıştık. İkisini de açtık, tereyağı sürdük ve bir tepsiye aldık. Şimdi bunu temiz bir mutfak poşetine, yani kullanılmış olmasın, hamur değecek sonuçta. Temiz bir poşete geçirelim ve buzluğa atalım. Buzlukta yaklaşık 25 dakika bekletiyoruz. Ben de buzluğa atıyorum. 25 dakikanın sonunda çıkardım. Ve çıkardıktan sonra ilk önce sarmış olduğum bezeyi alarak onun şeklini vermeye başlıyorum. Hemen size göstereyim. Buzlukta bunu bu şekilde yapıp atıp birkaç gün sonra da pişirebilirsiniz. Pişirdiğinizde aynı işlemleri, yani birazcık buzu çözüldükten sonra şekil verip aynı işlemleri devam yapabilirsiniz. Bu büyük bir de avantajdır sizin için. Bu şekilde buzluğa atın, 1-2 saat önce çıkarın, şekil verin ve pişirin. Bunu da hemen belirtmek isterim. Bir tanesini tezgaha aldım. Üzerine biraz un serpiyorum. Yani yapışmaması için, çünkü 25 dakika kadar bekledik. Tam olarak donmadı. İsterseniz bir hamur kartıyla veya bir bıçak yardımıyla 2,5-3 santim çapında keserek dilimlere ayıralım. Şimdi bu verdiğim şekil, yani bir tanesini rulonun poğaça yapacağız. Bu verdiğim şekil midye poğaça olacak. Gördüğünüz gibi kat kat, güneş de böyle yansıdı biraz ama katlı tarafını yukarı getirelim. Biraz unlayalım. Elimize tereyağı yapışabilir. Oklava kullanmadan sadece elinizle basarak şöyle bir 10 santim çapında açın. Çok yapıştığında tezgahta şöyle bir ters çevirebilirsiniz. Daha önce hazırlamış olduğum aşağı yukarı 100 gram beyaz peynir, biraz da maydanoz kıydım içerisine. Bir tatlı kaşığı kadar peynir ekleyelim. Ve bezemizi, açmış olduğumuz bezemizi aynen bir poğaça katlar gibi katlayıp her tarafını kapatalım. Ve şeklimiz bu şekilde. Bu bir rulomuzu komple bir tepsi midye poğaça olarak bitiriyoruz. Gözünüzden kaçmıştır diye tekrar size şöyle bir seri bir şekilde tekrar gösteriyorum. Basarak açtım, peyniri ekledim ve daha sonra katlayarak bitiriyorum. Katladığınızda kenarlarına biraz sıkı basın ki hiç boş yer kalmasın, yoksa peynir dışına akabilir. Bir rulomuzu komple bitirdik. Bir tepsi poğaçamız çıktı, midye poğaçamız. Üzerine bir temiz mutfak havlusu örterek tepsi mayası için kenara alalım. Biliyorsunuz diğerini de hemen ben buzluğa attım. Yani tezgahta bekletmedim. Birinciyi çalışırken ikinciyi de buzluğa attım. Dolayısıyla bu daha da dondu, daha da güzel oldu diyebilirim. Size de tavsiyem, varsa vaktiniz şöyle bir 40 dakika bekletin. Üzerine yine bolca un serpiyorum. Önce elimle basıyorum. Bu kruvasan olacak. Kruvasanı ben sade yaptım. İçine peynir de ekleyebilirsiniz ama sade yapmamın sebebi, ister peynirle yiyin, ister zeytinle veya reçelle, balla yiyebilirsiniz. Ama peynirle yaparsanız poğaça oluyor. Sunumda kısıtlıyorsunuz kendinizi. Bu şekilde yaparsanız her türlü nefis bir şekilde yiyebilirsiniz. Şimdi yaptığım o ruloyu önce şöyle birazcık uzunlamasına yasıltıyorum. Daha sonra enine çevirip
15 santim olacak şekilde merdane ile açıyorum. Hafif sert olabilir çünkü buzluktan çıktı ama çok güzel açılıyor, tam istediğimiz gibi. Açıklığını görüyorsunuz. 15 santimde açıp daha sonra çapraz olacak şekilde bir rulet yardımıyla bütün hamurumuzu kesiyorum. Açarken zorlanmanız çok kolay çünkü buradaki amacımız tereyağın donmaması, erimemesi. Eğer çok az bekletip bu şekilde açarsanız hamur tereyağı erir, yer ve kat kat olmaz sevgili arkadaşlarım. Bunlar minik detaylar. Aynen bildiğimiz bir kruvasan gibi katlıyorum. Sadece o kulakları sivri sivri kalmasın diye onu içine büküp daha sonra katlarsanız o kenarlarındaki kulaklar öyle kenarda kurumaz. Bir tepside kruvasanımızı komple bitirdim. Yine temiz bir mutfak havlusu örtüyorum ve mayalanma işlemini tavsiyem size, havalar soğudu çünkü, fırını 50 derecede ısıtıp kapatın. 2 tepsiyi de içine verdim ve fırının kapağını da kapattım. Yaklaşık 1 saat tepsi mayası için bekletiyorum. Yüzeyine sürmek için 1 tane yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sütümüzü güzelce açalım. Bakın sevgili arkadaşlarım, tam 45-50 dakika kadar tepsi mayası için ılık fırında beklettim. Ne kadar muazzam bir şekilde kabardığını görüyorsunuz. Üzerine yumurta sarısı, biraz da susam serpip önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderiyorum. Ve 40 dakikanın sonunda daha da kabardı, daha da büyüdü. Midye poğaçalarımızı fırından çıkarıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yani masaya bir şey getirdiğinizde görsel çok önemli. Lezzet de çok önemli. Hani bana ikisi arasında seçim ne derseniz lezzet derim. Ama lezzete bir de görsel eklersek şahane bir şey çıkıyor ortaya. Ve yine tepsi mayasını kruvasanlarımız da bekledi. Onlar da 2 kat kabardı. Yumurta sarısı sürdüm, susam serptim. Yine 190 derece fırında 35-40 dakika fansız ayarda pişirdim. Ve böyle mis gibi kokuların içinde görüyorsunuz. Onlar da muazzam bir şekilde kat kat kabardı ve fırından çıkardım. Böyle size her açıdan göstermeye de bayılıyorum. Bugün çok farklı bir teknikle size çok güzel bir tarif hazırladım sevgili arkadaşlarım. Tarifim sunum için hazır. Sizlere şöyle bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. İlk olarak kruvasanımızı doku testi yapacağım. Böyle göründüğüne bakmayın. Elinize aldığınızda kocaman görünüyor ama birkaç gram diyebilirim. Puf puf çok kabarık olduğu için pandispanya gibi oldu diyebilirim. Çıtırtısını dinleyebilirsiniz. Her şeyden önce lezzetini mutlaka denemenizi istiyorum. Çok çok aromatik ve çok güzel bir lezzeti var. Bunun neden olduğunu şöyle size söyleyeyim. Hamuru çok iyi yoğurduk. Hamurda yağ hiç kullanmadık. Sadece açma işleminde kullandık. Bu işte poğaçaya çok muazzam bir lezzet kattı. Ben bir de böyle keserek temiz bir şekilde iç dokusunu göstermek istedim. Elimle böldüğümde bu kadar detaylı görünmüyordu. Kat kat görüyorsunuz, şahane görünüyor. Sade yapmamın sebebi, ben kruvasanı böyle reçelle çok seviyorum. Almanya'da da zaten çok meşhurdur reçel veya çikolatayla. Ve bu da midye poğaçamız. O da böyle tek tek kat kat açılarak servis edilebilir. Çok güzel, çok lezzetli. Peynirli poğaçamızın da her katını görüyorsunuz. Bugün sizlere birçok tekniği anlattığım biraz da uzun bir video hazırladım. Umarım zevkle dinlediniz, zevkle seyrettiniz. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.